Herkese merhabalar. Bugün pekiştirme ve öğrenme ile robot köpek navigasyonu projemi Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bitirme projesi kapsamında yaptığım projeyi anlatacağım. Projemiz temel olarak bir 4 ayaklı robot köpeğin end-to-end navigasyondan oluşuyor. Engelsiz, statik engelli ve dinamik engelli ortamlarda navigasyondan bahsediyoruz. Burada temel amaçlarımız bu şekilde ortamlarda navigasyon yapabilmek. Ayrıca robotun yürüyüşünü de trot yürüyüşüne bağlı olarak gerçekleştirebilmek. Trot yürüyüşü bunu gösterecek olursam trot yürüyüşü çapraz ayaklarının aynı anda yere değdiği bir yürüyüş. Yani burada robot ilk başta örneğin sol çapraz ön çapraz ayağını atarken sonrasında sağ çapraz ön ayağını atıyor. Böylece iki ayak aslında yere değiyor, çapraz ayaklar. Amacımız bu yürüyüşü gerçekleştirebilmekti. Temel yöntemimiz pekiştirme öğrenme yöntemi. Pekiştirme öğrenmede temel olarak bahsedeceğimiz iki farklı şey var. Aksiyon uzayı, reward fonksiyonu ve observation space yani gözlem uzayı. Burada aslında şunu yapıyoruz. Robota belli bir aksiyonlar tanımlıyoruz. Örneğin ileri git, geri git veya dur şeklinde. Robot sonrasında bu aksiyonları gerçekleştirerek reward alıyor. Tanımladığımız ödül kuralları var ve bu kurallara göre aslında ödül alıyor robot. Robotun hani hangi durumda nasıl ödül aldığında state'ler aslında yardımcı oluyor robota. Robot burada artık şeyi bilmiş oluyor. Ben hangi pozisyondayken hangi hamleyi yaparsam ödül alırım. Bu datalarla robot eğitiliyor aslında. Pekiştirme öğrenmenin temel mantığı bu şekilde. Biz SAC algoritmasını kullandık. Şimdi environment'tan bahsedeyim. Simülasyon olarak Unity'yi kullanıyoruz. Robot köpek modelimiz Spot robot köpek modeli. Bunda 12 tane eklem bulunuyor. Ve biz bu 12 ekleme açı değerlerini hedef olarak vererek robotu kontrol etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca lidar, IMU, GPS şeklinde sensörlerimiz var robot köpeğin üzerinde. Aynı zamanda bu ayakların yerle temasını bize belirten touch sensörler de bulunuyor. Deep kısmında yani algoritma kısmında MLagents kütüphanesini kullanıyoruz. Bunun içerisinde SAC, PPO, DDPG gibi algoritmalar var. Biz proje kapsamında sadece SAC algoritmasını kullanarak gerçekleştirdik. Öncelikle hedefimiz şuydu. Robotu bu şekilde tasarlanan bir ortamda yani 22 metre 30 metre tasarlanan bir ortamda hedef rastgele doğacak şekilde robotu hedefe doğru götürebilmek ve throws yürüyüşünü gerçekleştirebilmek. Bunun için temel olarak 3 şeyi belirlememiz gerekiyor. Deep Reinforcement Learning için. Aksiyon uzayı, gözlem uzayı ve reward fonksiyonları. Bunların tek tek üstünden geçeceğiz. Aksiyon uzayı şunlardan oluşuyor. 12 tane eklemimiz var demiştim. Bu 12 eklemi her birine bir hedef açı değeri atayarak robotu kontrol edebiliyoruz. Burada da bunu anlattım aslında. 12 farklı açı değerimiz var. Yani bizim bu şurada göstermiş olduğum yapay sinir ağından çıkan 12 farklı açı değeri olacak. Biz bunları robotu hareket ettirmek için kullanacağız. Burada da aralıklar bulunuyor. SAC algoritmasının sonucunda bize eksi 1 ile 1 arasında bir değer döndürülüyor. Biz de bunları aslında ölçeklendiriyoruz. Örneğin robotun hip eklemi yani omuz eklemi eksi 25 ile 25 derece arasında olabilir. Bu nedenle algoritmadan çıkan değeri eksi 25 ile 25 arasında ölçeklendiriyoruz. Aynı şekilde üst bacak eklemi için 30 ve 90 belirlemişiz. Bu da kapatastak şuradaki kırmızı çizgilere denk geliyor aslında. Buradaki eklem şu kırmızı çizgilere kadar hareket edebiliyor. Bu alt bacak eklemi için de şu şekilde görselde görüldüğü gibi bunlar da eksi 130'da eksi 90'a denk geliyormuş. Gözlem uzayımız şunlardan oluşuyor. Burada mümkün olduğunca gözlem uzayını yüksek tutmaya ve anlamlandırılabilir bilgiler vermeye çalıştık. Burada ilk başta robotun roll pitch yav açıları, bu gövdesinin roll pitch yav açıları, aynı zamanda robotun bu gövdesinin yer düzleminden yüksekliği y base dediğimiz şey. Robotun her ekleminin mevcut durumdaki açısı, robotun
her eklemi için yapay sinirden çıkan target değerleri. Yani bizim bu DRA algoritması belli bir hedef açı değeri atıyor. Biz de bunları aksiyon gözlem üzerine veriyoruz. Aynı zamanda şundan bahsedeyim. Burada bir tane raporumuz var. Bu raporda tüm bu anlattıklarımı detaylı bir şekilde değindim. Şurada gösterecek olursam sistem dizaynından sonra burada tamamen bütün şeyler için aksiyon, gözlem, uzayları için bütün değerlerin detaylı bir şekilde nasıl hesaplandığı vesaire açıklamalar bulunuyor. Bunu da açıklama kısmından bulabilirsiniz raporu. Devam edelim. Verdiğimiz bir başka değer de robotun bu eklemlerinin mevcut hızları. Yani şöyle, biz robota eğer mevcut bir ekleme bir hedef açı değeri atınca, yani örneğin hip eklemi 10 derece olsun deyince robotun alt seviye kontrolleri bu hip eklemini kontrol edip 10 dereceye getirmeye çalışıyorlar. Buraya getirirken de bir hız değeri ortaya çıkıyor aslında. Biz bunu observation space'e veriyoruz. Robotun gövdesinin X, Y, Z düzlemlerinde açısal ve lineer hızlarını veriyoruz. Buradaki çarpışma sensörlerinin değerlerini veriyoruz. Bunlar 0 veya 1'den oluşuyor. 0 temas yok demek, 1 temas var demek. Böylece bir ayağın yerde olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Hedef konusunda da şunlara verdik. Hedefimiz şuradaki nokta olsun. Biz bu hedefin GPS koordinatını biliyoruz. Robotun da GPS koordinatı belli. Buradaki D öklit mesafesini veriyoruz. Sonrasında robota göre lokal konum için X ve Z değerlerini veriyoruz. Buradaki Unity ortamında referans koordinat çerçevesinde yer düzleminden yükseklik Y olarak tanımlanıyor. Yer düzleminde X ve Z'lerle hareket edebiliyoruz. Burada X ve Z lokal değerlerini de verdik. Sonrasında verdiğimiz iki farklı değer var. Direction View ve Direction Motion. Direction Motion temel olarak şunu gösteriyor. Robot geri geri de gidebilir buradaki bacaklı sürümde. Biz robotun geri geri gitmesini istemiyorduk. Yani aslında şöyle, biz ilk başta bunu koymadan denediğimizde robot örneğin şurada bir yerde, robotun arkasında bir yerde hedef gelirse robot bu hedefe dönerek gitmek yerine geri geri gidiyordu. Bunu istemediğimizden dolayı geri geri gitmesini istemedik ve şu şekilde robot eğer ileri doğru giderse pozitif olan, geri doğru giderse de negatif olan bir variable belirledik. Ve bu variable'ı buraya dahil ediyoruz. Bunun hesaplanma yöntemini rapordan bakabilirsiniz. Yani kısaca bu değer robot geri giderse -1 oluyor. Direction View'da şundan oluşuyor. Bir kosinüs değeri aslında. Robotun yani şu şekilde. Robotun 180 derecelik ön tarafına eğer hedef bulunuyorsa bu Direction View değeri pozitif bir değer. Bunu robotun hedefi daha kolay bulması amacıyla teşvik için yerleştirdiğimiz bir değerdi. Bunu vermediğimizde robot hedefe ulaşma şansı daha düşüktü, başarı performansı. Bunu verdiğimizde daha da arttı. Böylece hani arkada vesaire çıkınca hedef, robot dönerek hedefe doğru gidebiliyor. Reward fonksiyon tasarımımız bunlardan oluşuyor. Uzun bir reward fonksiyonumuz var. Öncelikle episode bitirmelerden bahsedeyim. Eğer roll ve pitch açısı belli bir threshold'dan büyükse, yani örneğin burada biz 30 vermiştik. 30 dereceden büyükse robot takla atmıştır şeklinde kabul edip episode'u bitiriyoruz. Yüksek negatif ödül. Onun dışında verdiğimiz farklı bir şey de burada robot belli bir threshold değerinden küçük bir mesafede eğer hedefe yaklaşırsa yüksek pozitif ödül alıp episode'u bitiriyor. Onun dışında roll ve pitch açılarında dengede durarak hareket etmesi için bu şekilde bir takviye edici ödüllerimiz var. Robotun gövdesinin yerden biraz yüksek olmasını istiyoruz. Bunun için de eklediğimiz bir ödül var. Onun dışında hedefe navigasyon yapabilmesi için T-10 ve T-anındaki konumlarını baz aldık aslında robotun. Burada eğer T-10 anında örneğin hedef uzaklığı 5 metre ise, T anında hedef uzaklığı 3 metre ise robot hedefe yaklaşmıştır. Eğer yaklaştıysa da ödül veriyoruz. Uzaklaştıysa ceza veriyoruz. Trot yürüyüşü için çapraz bacaklar aynı anda yerdeyse ve diğer iki bacak havadaysa ödül. Eğer değilse, yani örneğin 4 bacak yerdeyse, 3 bacak yerdeyse, 1 bacak havadaysa vesaire, bunlar için ceza veriyoruz.
Onun dışında Direction Motion değeri anlattığım üzere eğer -1 geliyorsa robot geri geri gidiyordur. Bunun için -10 şeklinde yüksek bir negatif ödül veriyoruz. Geri geri gitmesini engellemek amacıyla. Şurada da Direction View değeri de sıfırdan büyükse robotun baktığı yönde 180 derecelik bir alanda hedef bulunuyordur. Bunun için de pozitif bir ödülümüz var. Episodlar daha hızlı bitsin diye de sürekli bir her time step'te -0.5 bir cezamız var. Sonucumuz videoda gördüğünüz üzere navigasyon performansı bu denemede %100 olarak ölçüldü. Robotun yürüyüşü burada gördüğünüz şekilde. Alan tasarımı şurada gösterdiğim üzere. Robot bu şekilde hedefe doğru ilerliyor. Sunumu zaten açıklama kısmına koyacağım. Oradan bu videoyu, demoyu izleyebilirsiniz. Biz geçelim. Burada direkt olarak hani bu reward fonksiyonu tasarımını vesaire direkt olarak denemedik. Çünkü bu pekiştirme öğrenme süreci aslında biraz deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor. Bunun için müfredat öğrenmesi dediğimiz bir yöntem var. Burada öncelikle robotu biraz hani ön tarafa doğru yürümesini sağlamak amacıyla hedefi sabit bir şekilde belirledik. Örneğin 5 metre ilerisine. Robotu oraya götürmeye çalıştık. İlk aşama örneğin bu şekildeydi. Daha sonrasında Observation Space ve Action Space'i değiştirmeden sadece reward'larla oynayarak bu sefer hedefi farklı yerlere attık. Bu ikinci aşama aslında. Sonrasında da hedefi tamamen karmaşıklaştırarak robotun buralara gitmesini sağladık. Bu müfredat öğrenmesi Emergence tarafından destekleniyor. Initialize From parametresiyle önceden eğittiğiniz bir modeli tekrardan üzerine öğretim yapabiliyorsunuz. Fakat tek şartı Action Space ile Observation Space'i değiştirmemek. Trot yürüyüşün analizini de yaptık. Trot yürüyüşü az önce bahsetmiştim zaten. Burada baz olarak iki model seçtik. Denemeler yaparken ilk başta birinci modeli oluşturmuştuk ve engelsiz ortamlar için navigasyonu bitirmiştik aslında. Fakat sonrasında ikinci modele geçerken nasıl bir geliştirme yaptığımızı gördük. Burada model 1 ile model 2'nin farkı şunlar. Observation Space'te robotun hedef eklem açı değeri ve robotun eklem hızları bulunmuyor model 1'de. Model 2'de bunları ekledik. Bunların nasıl bir performansa katkı sağladığını şimdi göreceğiz. Onun dışında reward fonksiyonunda ve aksiyon üzerinde herhangi bir değişiklik yok. Trot yürüyüşünün bir başarı metriği gövdenin roll ve pitch açılarının değişmemesi. Yani gövdenin roll ve pitch açıları değişmeyen robot hareket edebiliyorsa bu dengeli bir yürüyüştür. Buna bağlı olarak analizimizi yaptık. Burada model 1'in grafiğini görüyorsunuz. Burada 3 farklı navigasyon senaryosu var. İki model içinde aynı navigasyon senaryosu. Buradaki değerler -10 ve 10 arasında değişiyor aslında. Şu alanda değişmişler. Burada ise -5 ile 5 arasında sığmış durumda. Bunların hatalarını hesapladığımızda success rate'ler %71'e %91 şeklinde aralarında büyük bir fark bulunuyor. Bu da model 2'nin roll ve pitch açılarını daha dengede tutarak daha dengeli bir yürüyüş yaptığını bize gösteriyor. Şimdi de bu ayakların yerle temasını görselleştirdik burada da. Burada gördüğünüz üzere model 1'in ilk başta görselin neyi anlattığından bahsedeyim. Burası zaman ekseni, burası da ayakların yerle temas edip etmediğini belirtiyor. Örneğin şurada ikinci saniyede örneğin ayak 1 yerle temas etmeye başlamış. Yani bu siyah yerler bunu gösteriyor. Kırmızı yerler de aynı şekilde. Burada temel amacımız şu. Ayak 1 ile ayak 3'ün aynı anda yere basması. Ayak 2 ile ayak 4'ün bir yerden kalkması. Yani siyahların olduğu yerde kırmızıları istemiyoruz aslında. Dikey olarak baktığımızda. Trot yürüyüşünün temel prensibi bu şekilde. Fakat model 1 trot yürüyüşüne pek uymamış. Yani burada gördüğünüz gibi ayak 4 sürekli aslında yerde sürünerek gidiyor. Diğer ayaklarını oynatıyor robot. Fakat model 2'ye baktığımızda şurada eğer dikey çizgiler çekersek örneğin mesela şurada kırmızı yere basarken siyahlar yerden kalkmış. Yine aynı şekilde buralarda da benzer senaryolar var. Bunlara göre bir başarı metriği tanımladık. İşte total yerde kalma süresiyle çapraz ayakların yerde bulunma süresine bağlı olarak
Birinci modelin başarısı %24 çıkarken model 2'nin başarısı %34 çıktı. Yani bunun %100 olması şu demek. Siyahlar başladığı anda kırmızılar bitmiş. Kırmızılar başladığında anda ise siyahlar bitmiş demek. Bunun %100 olması. Model 2'miz %34'lük bir başarı sergilemiş burada. Videodan görürsek daha anlaşılır olacaktır. Burada model 1'in gövdesine bakınca ya da model 2'nin gövdesine bakınca model 1'in gövdesi daha yamuk bir şekilde hareket ediyor. Ayaklardan da belli oluyor aslında. Ayaklar model 1'de çok hızlı, seri bir şekilde yerle temas ederken model 2'de daha nasıl desem kedilerin yürüyüşüne, köpeklerin yürüyüşüne daha çok benziyor. Trot yürüyüşüne daha fazla yaklaşmış durumda. Görsel olarak da bunu görebiliyoruz. Bir diğer senaryomuz da statik engelli modeller. Burada iki farklı yaklaşım denedik. Birinci yaklaşımımız da 8 tane obstacle var. Ortam tasarımımız bu şekilde. Aksiyon uzayımız önceki aksiyon uzayıyla aynı. Observation Space'imizde farklılık var. Observation Space'teki farklılıklar şunlar. Burada ek olarak şunlar geldi. Robotun lidar sensöründen elde ettiğimiz bilgiler. Burada şunu yaptık. Robotun lidar sensörlerini 360 tane lidar sensörü var. Bunları 20'şerli gruplar haline getirdik. Elde ettiğimiz 18 tane grup bulunuyor. Bu grupların ortalamasını aldık. Yani 18 tane grupların ortalamasını alınca elimizde belli bir lidar demeti oldu aslında. Yani şöyle söyleyeyim. 360 tane lidar 20 gruba bölersek her grupta 18 tane lidar ışını bulunuyor. Bunların ortalamasını alınca da belli bir değer çıkıyor. Biz burada minimum değere sahip olan grubu bulmaya çalışıyoruz. Bunların detaylı açıklaması bu arada raporda var. Yani şurada biraz ilerlersek detaylı bir şekilde açıklanıyor bunlar. Yani şuradan bahsediyorum. Grupların minimumu. Minimum grubu bulduk. Yani bu D mesafesini. Lidar sensörü olduğundan dolayı biz bu D mesafesini ve buradan şeyi bulabiliyoruz. Bu yeşille gösterdiğim açı değerini bulabiliyoruz. Bu ikisine bağlı olarak da bu X ve Z'yi bulabiliyoruz. X ve Z de bize şunu gösteriyor. Robota göre engelin yani robota göre en yakın engelin lokal konumunu veriyor bize aslında. Yani bu denemede robot kendisine en yakın olan engelin tahmini bir şekilde konumunu bulabiliyor. Bunlar bunu ifade ediyor. Ek olarak da buradaki yeşille gösterdiğimiz açı değerini normalize edip veriyoruz robota. Eklediğimiz reward fonksiyonları diğerlerinden farklı olarak iki tane reward fonksiyonu var. Biz burada önceki reward fonksiyonlarını kullanınca şey gördük aslında. Robot trot yürüyüşünü pek uymadı. Bunun sebebi çok dar alanlarda dönüşler yapmasıydı. Bunun için belli bir kısıtlama getirdik. Robotun normal bir pozisyon duruşu var. Onu da şöyle göstereyim. Robot bu şekilde dururken açılarını kaydettik aslında. Yani örneğin hip açısı 0 derece. İşte buradaki açısı da 50 derece olsun. Şu an atıyorum bunu. Burası işte 70 derece olsun. Bu açı değerlerini kaydettik. Sonrasında bir offset belirledik. Robot bu açı değerlerinden ne kadar uzaklaşsın. Örneğin bu hip için 5 dereceydi. Diğer üst bacak için 15 derece vesaire. Bu şekilde offset'e göre eğer offset'ten daha büyük bir değişimdeyse yani normal duruşundan çok farklı bir şekilde duruyorsa robotun herhangi bir eklemi buna bağlı olarak ceza veriyoruz. Bu robotun normal pozisyondan çok fazla ayrılmamasını sağlıyor. Bir diğer eklediğimiz ise robotun çarpışması. Eğer çarpıştıysa yani örneğin bir engele 0.6 metreden daha yakına geldiyse ceza verip episodu sonlandırıyoruz. Burada demomuz bu şekilde. Navigasyon performansımız %74. Örneğin robot burada sadece bir engelin konumunu aldığından dolayı burada çıkmaza giriyor aslında. Yani engellere çarpmamak istiyor fakat kurtuluş yolda bulamıyor. En sonunda çarpıyor. Bu demo videolarına tekrardan açıklama linkinden ulaşabilirsiniz diyeyim. Geçeyim burayı da.
İkinci yaklaşımımıza geldik. Buradaki performansı yeterli bulmayınca ikinci yaklaşımı denedik. Bu yaklaşımda şunu gerçekleştirdik. Aksiyon uzayı aynı. Gözlem uzayında değişikliğimiz var. Gözlem uzayında bu sefer şunları dahil ettik. Burada 360 tane lidar ışını var. Biz bu orta kısmı referans alırsak üst taraftaki, yani robotun ön tarafındaki 180 lidarı 180 lidarı onarlı gruplar haline getirdik. Ve bu onarlı grupların ortalamasını aldık aslında. Bu da bize 18 tane grup verdi. Bu 18 grubun ortalamasını gözlem uzayına dahil ettik. Bu da çevre hakkında daha fazla detaylı bilgiye sahip olmasını sağladı robotun. Reward fonksiyonları aynı. Elde ettiğimiz sonuçlar da şu şekilde. Navigasyon performansı oldukça yükseldi. %74'den %92'ye çıktı. Burada da gördüğünüz gibi robot güzel dönüşler yaparak engellerden kaçıyor ve hedefe ulaşıyor. Hedef şurada okla gösterilen yer. Alan tasarımı bu şekilde. 8 tane totalde engel rastgele bir şekilde dağıtılıyor. Onu geçelim. Ve bir diğer denememiz dinamik engeller. Dinamik engellerde burada 6 tane engel kullandık. Alan tasarımı bu şekilde. 6 engel 0.3 ile 0.7 arasında metre bölü saniye arasında hızlara sahip. Yani örneğin burada mesela bir engel için episode başladığında şu alan içerisinde rastgele bir tane nokta belirleniyor. Ve bu noktaya şurada rastgele bir hızla ilerlemesi sağlanıyor. Sabit hızla. Noktaya ulaştıktan sonra da farklı bir nokta belirleniyor. Oraya ulaşması sağlanıyor. Bu bir döngü içerisinde. Yani burada totalde hareketlenen 6 tane engel bulunuyor. Robot engeller daha fazla muhatap olsun diye hedef noktasını taşıdık. Buradaki sarı alanda hedef noktası doğuyor rastgele bir şekilde. Ve testlerimizi buna göre gerçekleştirdik. Aksiyon uzayımız aynı kaldı. Gözlem uzayımızda farklılık var. Burada temel amacımız aslında robotun çevresinin nasıl hareket ettiğini robota anlatmak. Bunun için de lidar verilerini kullandık. Ve zamana bağlı olarak lidar verileri kullandık. Burada önceki yaklaşımla benzer olarak bu üst taraftaki 180 lidarı 9 farklı gruba böldük ve her grubun ortalamasını aldık. Elimizde 9 farklı değer oldu. Biz bu değerleri de t anında, t-5 anında ve t-10 anında olacak şekilde observation space'e dahil ettik. Yani robot geçmişteki, ya bu time step'den bahsediyorum buradaki t derken, geçmişteki lidar verilerinin de bilgisini biliyor aslında ve buradan robotun engellerin nasıl hareket ettiğini çıkarmasını istiyoruz bir nevi. Çünkü örneğin mesela şeyi denerken, engelsiz ortamdaki navigasyonu modelini denerken engeller hareket etmiyorken %92 başarı veriyordu. Fakat engellerin hareket ettiği bir ortama koyunca engellerden kaçışı vesaire başarısız olmaya başladı ve navigasyon performansı çok fazla düştü. Hatta hiç hedefe gidemedi. Bu şekilde verince nispeten başarılı bir sonuç elde ettik. Reward fonksiyonunda bir değişiklik yok. Result'a gelecek olursak navigasyon performansımız %49. Reward fonksiyonu bu şekilde. Burada da hızlandırılmış bir şekilde robotun hareketini görüyorsunuz. Engeller hareket ediyor. Örneğin şöyle göstereyim. Burada mesela hedefe gitti. Burada gidemedi, çarptı. Burada tekrardan yöneldi hedefe ulaştı. Bu şekilde engellerden kaçarak hedefe gidiyor robot. Yani dediğim gibi bu navigasyon end-to-end bir navigasyon. Yani hiçbir harita, lokal planlayıcı, global planlayıcı vesaire yok. Sadece deep array'lerin olduğu bir projeydi bu. Hem robotu sürüyor hem de navigasyon yapıyor. Genel olarak projemizin sonuçları bu şekildeydi. Raporumuza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Kaynak kodları da bir an önce GitHub'da paylaşacağım açık bir şekilde. Siz de geliştirmeler yapabilirsiniz. Biz bu projeyi yaparken yani saydığımda 78 farklı model eğitimi gördüm. Her modelin davranışları farklıydı. Burada işte farklı modellerin davranışlarını görüyorsunuz. Bazı modeller dizleri üzerinde hareket ediyor. Örneğin şuradaki model. Bu model daha çok böyle tavşan gibi zıplayarak hedefe gitmeye çalışıyordu.
Buradaki modellerin dönüşleri vesaire çok kötü. Bacaklarını çok farklı hareket ettiriyorlar. Bu denemelerden sonra az önce gösterdiğim modelleri elde etmiş olduk.